Merhaba sevgili boğalar. Evet, 24-30 Haziran haftasında sizi nasıl etkileyecek? Öncelikle yönetici gezegeniniz Venüs Yengeç burcunda, Güneş ve Merkürle birlikte. Yengeç demek ne demek? Biraz daha hassasiyetin yukarılara çıktığı bir zaman dilimi demek. Bu arada tüm boğaları bu dönem ciddi şekilde bu haftayla birlikte destekliyor. Nerede destekliyor mesela? Yapı taşlarını ilgilendiren yine yengeç aile demek olduğu için, işte yuva demek olduğu için, kan bağımızın olduğu insanlar anlamına geldiği için yakın çevre ilişkileri, onlarla kurduğunuz gönül bağı, mesela gönül bağı çok güçlü olacak bu hafta. Ve dediğim gibi Venüs'ün yengeçte olması sizi bu anlamda güzel destekliyor. Şimdi haftaya baktığımızda ise Mars burcunuzda oldukça hareketli, zaman zaman belki uyuşukluk, böyle hafif bir rehavet, böyle bir tembellik gelebilir. Çünkü Mars burcunuzda ilerliyor ama diğer yandan biraz daha agresif, daha çabuk sinirlenen ama hırslı bir zaman dilimindesiniz. Hani mücadeleniz bu yönde. Çünkü Oğlak Dolunay'ı sizi oldukça güzel esnek bir şekilde destekledi. Nasıl? Yani biraz esnekliğinizi çoğaltın. İşte uzak hedeflerinize biraz daha kitlendiniz. Okey, ama orada bazı şeyleri değiştirmeniz gerekebilir mesela. Çok oraya asıldın, biraz dar bir çerçeveden bakıyorsan eğer biraz orayı genişlet. Belki başka seçenekler var. Senin hayatına daha olumlu yansıyacak belki adımlar atman gerekiyor. Bunları biraz gözlemlemeniz gerekiyor. Sevgili boğalar, tabii ki doğum haritanızla ilgili. Şimdi hafta geneli şöyle başlıyor. Haftaya pazartesi günden itibaren pazartesi salı boğalar işe sarılıyor, güce sarılıyor. Kariyer, statü, işte bayram sonrası birikmiş işler olabilir. Bu anlamda özellikle pazartesi günü çok güzel bir gün. Jüpiter'in etkisi var. Daha kolay, hızlı. Hatta bazı boğalar haftanın ilk 2 günü para kazanır. Para gelir. Finansla ilgili güzel gelişmeler, tıkanmışlıklar biraz açılabilir. Bence en güzel etkiyi buradan alıyorsunuz. Ve haftanın ortasında Ay Balık burcuna geçer. Bakın, inanılmaz duygusal anlamda yüksek bir zaman dilimindeyiz. Çok hassasız, çok kırılganız. Karşımızdaki insanların da böyle olabileceğini hatırlamalıyız daha doğrusu. İşte alınganlıklar olabilir, kardeşler arasında olabilir bunlar. Nerede olabilir? Aile yapılarını ilgilendiren alanlarda olabilir. Arkadaş çevrenizde. Mesela ihmal ettiğiniz arkadaşlarınız, ekipler, böyle işte spor olabilir, başka aktiviteler, yemek, davetler olabilir. Mesela çarşamba, perşembe oldukça bu anlamda zemin hazırlayıcı günler. Hatta perşembe gününü mutlaka kullanın. Ne için kullanın? Bir görüş bildirmek, bir konuda finansal konular olabilir ki finans burada çok önemli olacak tabii ki. Jüpiter çünkü boğa burçlarının, şöyle söyleyeyim, ticari alanla ilgili sanki göstergeleri fazlalaştırdı. Yani para kazanmanın başka yollarını sanki arayacaklar. O yüzden diyorum ki bu Merkür Satürn sekstili bizim işimize yarar. Daha akılcı, daha kalıcı, daha mantıklı yollar, çözümler, alternatifler gelebilir. Anlaşmalar yapabiliriz. Bakın, bu mesela açı altında yapılan anlaşmalar da çok kalıcı, uzun vadeli olur. O yüzden değerlendirin. Hatta Ay Güneş üçgeni de var aynı gün. Yani önemli işler için altını çiziyorum, Perşembe gününü kullanın. Ve Cuma günden itibaren efendim Ay Koç burcuna geçer. Cuma ve Cumartesi pazar sabahına kadar boğalar biraz içe dönebilir, biraz sakinlik olabilir, istediği yönde hareket edemeyebilir. Belki dinlenmek isteyeceksiniz hafta sonunda. Ama biraz dertlenebilirsiniz de. Hani biraz böyle içinize bir şeyler ukde olmuştur bazen. İşte yapamadım, edemedim gibisinden. Bunlar söz konusu olabilir ama merak etmeyin. Bakın, boğalar zaten bir iş, yaptıkları iş veya işte benzeri bir konuların içinden çıkma döngüsündesiniz siz. Yani bu döngü sürecek bu arada. Yani önümüzdeki yıla da yansıyacak etkileri. O yüzden hani bir şeyler pat diye olmayabilir bazen. O yüzden şey yapmayın, sinirlenmeyin sevgili boğalar. Biraz yavaş yavaş süreçleri takip etmek, zaman zaman akışa bırakmak çok önemli. Sevgili boğa burçları. Evet, bu haftanın böyle etkileri var. Özellikle de bu hafta mesela bazı haberler alacaksınız. Belki bazı seyahatler çıkabilir, bir yolculuk yapabilirsiniz.
bir şeye başlayabilirsiniz, bir şeye müracaat edebilirsiniz. Yine bu haftanın temel konuları arasında boğalar için bunlar var. Yakın çevreleri yine gündemlerinde olacak. Sevgili boğa burçlarının önemli şekilde de gerçekten hırslı olabilirsiniz. Bunları size niye söyledim? Çünkü Mars burcunuzda, o yüzden biraz orada agresyondan uzak durmakta fayda var diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim, mutlu bir hafta diliyorum.